Yanmanın başlangıcı ve kıskançlığın gölgesi, artık hiçbir şey aynı değildi Konya'da. Hazreti Mevlana'nın içinde bir sessizlik büyüyordu. Ama bu sessizlik bir huzur değil, yaklaşan büyük bir fırtınanın, devasa bir boşluğun gölgesiydi. Şems, Mevlana'yı tamamen kitaptan koparmaya kararlıydı. Bir gün Şems, Mevlana'nın yıllarca emek verdiği el yazması nadide eserlerin yanına geldi. O kitaplar ki ilmin, tarihin ve aklın kalesiydi. Şems, Mevlana'nın gözlerinin içine bakarak sordu. Bunlar nedir? Mevlana bir alışkanlıkla cevap verdi. Bunlar kil ükal, dedikodu, söz ilmidir, senin anlamayacağın şeylerdir. O an Şems, kitapları kütüphanenin ortasındaki havuza suyun içine bırakıverdi. Mevlana'nın içi cız etti, ömrü o sayfaların arasında geçmişti. Gitti ilmim diye hayıflandığında Şems elini uzatıp kitapları sudan çıkardı. Kitaplar kupkuruydu. Üzerlerinde tek bir damla bile yoktu. Şems dedi ki, işte bu da senin anlamayacağın hal ilmidir. O gün medresede büyük bir huzursuzluk patlak verdi. Talebeler artık açıkça, yüksek sesle konuşuyordu. Fısıltılar medresenin taş duvarlarından sızıp çarşıya dağılmıştı. Hocamız bizden koptu. O yabancı geldiğinden beri ne ders kaldı, ne düzen. Mevlana. Artık bizim bildiğimiz o vakar sahibi Mevlana değil. Bu sözler Mevlana'ya ulaşıyordu. Ama o duymuyordu. Çünkü insanın en ağır yükü dışarıdan değil, en yakınlarından gelirdi. Ve o bu yükü artık taşıyamayacak kadar kendi içine düşmüştü. Şems, Mevlana'yı medreseden, o kalabalık hayran kitlesinden, kürsülerden ve alkışlardan kopardı. Onu bir bahçeye, bir sessizliğe götürdü. Şems sordu, "Seni en çok ne korkutur?" Hazreti Mevlana ilk defa bu kadar çıplak bir dürüstlükle cevap verdi. Kendimi kaybetmek. Şems hafifçe gülümsedi. Bu gülümsemede bir hüzün vardı. Zaten çoktan kaybettin. Beni bulduğun an eski seni toprağa gömdün. O gece Şems, Mevlana'ya, o can yakıcı şartını sundu. Ben burada kalacağım ama bedeli var. Bu bedel senin itibarındır. Bu bedel seni sevenlerin nefretidir. Bu bedel yalnızlıktır. Mevlana ilk büyük ruhsal çöküşünü o gece yaşadı. Gözyaşlarıyla ilk defa tam bir teslimiyetle Şems'in önünde diz çöktü. Artık o ne bir müderristi ne de bir hoca. O sadece yanmaya hazır bir odun parçasıydı. Talebeler ise bu yakınlığı gördükçe daha da bilendi. Kıskançlık bir zehir gibi medreseyi sarmıştı. Şems'i bir büyücü, bir fitneci gibi görmeye başladılar. Bir akşam Şems dışarıdaki o karanlık enerjiyi hissederek durdu. Başını kaldırdı ve Mevlana'ya baktı. Bu bakışta bir vedanın tohumları vardı. Beni artık burada istemiyorlar Mevlana. Bir ışık çok bakışta söner. Hazreti Mevlana irkildi, elleri titredi. Ben istiyorum, yetmez mi? Şems, sesindeki o kaçınılmaz kaderle cevap verdi. Senin istemenle kader durmaz. Ya herkesle kalırsın ya da hiç kimseyle. Ben gidersem sen kendini bulacaksın. Mevlana o gece uyuyamadı. İlk defa gerçek bir korkuyla sarsıldı. Eğer Şems giderse o boşluğa nasıl tahammül ederdi? Kendi sesini bile Şems'in aynasında bulmuşken ayna kırılırsa kime bakardı? Şems kapıda durdu. Gitmeye hazır gibiydi. Ama gitmeden önce son bir kez Mevlana'ya döndü. Bakışları bir ömür kadar ağırdı. Mevlana bir adım attı. Gitme, beni bırakacak mısın? Şems cevap vermedi. Bu suskunluk en ağır cevaptı. Bazı suskunluklar hayır demez, kaçınılmaz olan yaklaştı derdi. Şems fısıldadı. Ben seni bırakmam ama hayat bizi ayırır. Beni dışarıda arama, beni kaybettiğin yerde ara. O gece kapı kapandı ama hiç ses çıkmadı. Çünkü bazı ayrılıklar gürültüyle değil, içten bir kopuşla gerçekleşirdi. Şems karanlığın içinde kaybolurken Hazreti Mevlana odanın ortasında kala kaldı. İçindeki o büyük çatlak artık bir uçuruma dönüşmüştü. Konya aynı şehirdi ama artık aynı his değildi. Mevlana'nın kalbi eskisi gibi atıyordu
Ama artık ritmi başkaydı. O gece sadece Şems gitmemişti. Mevlana'nın bildiği tüm dünya onunla birlikte kapıdan çıkıp gitmişti. Şimdi geride kalan tek şey sessizlik, karanlık ve yaklaşan o büyük fırtınanın uğultusuydu.